Pozitif Derneği ilk önce Pozitif Sivil Toplum Girişimi olarak 1,5 sene kadar faaliyet gösterdi. Nisan 2018'de resmi olarak da dernek statüsünü aldı. Pozitif HIV ile yaşayan kişilerin ruhsal açıdan güçlendirmelerini sağlamak için eğitim çalışmaları ve akran desteği vermekle ilgili çalışmaya başladı. Bunun dışında HIV alanında farkındalık yaratmakla ilgili de çalışmaları destekliyor ve bu çalışmaların içinde oluyor. Türkiye'de HIV ile yaşamak son derece kolay çünkü tedaviyle ilgili bir sıkıntımız yok. Hani ülkemizde ilaca erişimde bir sıkıntı yok ama sosyal açıdan kişiler tanı aldıklarında büyük bir yalnızlığın içine giriyorlar. Bu yalnızlıkta durumlarıyla yüzleşmeleri ve bu durumu kabule geçmeleriyle ilgili elimizden gelen desteği vermek çabasıyla aslında yola çıktık. Yani aslında HIV yaşadığınızı siz öğrendikten sonra sizin bilginiz olmadan iş yerinizde öğrenebiliyor. Ya da eczane kalfası da bunu bilebiliyor ve HIV ile ilgili bilgileri eksik olduğu için toplumun ne yazık ki hala 90 yılındaki 1990'lar öncesindeki tedavinin olmadığı insanların işte çok kötü şekillerde hayatlarını kaybettikleri bir hastalıkmış gibi görünüyor, görülmeye devam ediyor. Ama aslında günümüzde her şey çok değişti. Artık kronik bir sağlık durumu, düzenli tedaviyle insanlar hayatlarına normal bir şekilde devam ediyorlar. Ama ne yazık ki işe girişlerde, iş yerinde ya da hayatın başka bir sosyal alanında bu ortaya çıktığında hani kişiler ne yazık ki güncel bilgiye sahip olmadıkları için insanları yalnızlaştırıyorlar. Çalışma haklarını gasp ediyorlar farkında olmadan. Ve insanları bu açıdan da güçlendirmemiz gerektiğini hissediyoruz. Söylemesi çok acı ama en çok sağlık alanında sorunlarla karşılaşıyorlar. Yani aslında kendilerine hizmet vermesi gereken kurumların en fazla ayrımcılık yaptığını görüyoruz ne yazık ki. Yine aynı şekilde söylediğim gibi güncel olmayan bilgilerin hayata geçmemesinden kaynaklı bu. Yani bir ameliyat olması gereken bir HIV pozitifin ameliyatını reddeden cerrahlar hala var. Ya da bir HIV pozitifi muayene etmek istemeyen kulak burun boğaz uzmanı hala var. Yani dolayısıyla en büyük ihlali aslında sağlık alanında ve hastanelerde yaşıyor HIV yaşayanlar. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın HIV ile ilgili gerçeği daha hızlı görüyor olması lazım ve bununla ilgili de daha hızlı aksiyon alıyor olması lazım. Şu an HIV alanında birçok çalışmaya başladı. Gönüllü danışmanlık test merkezlerini açtılar. Ama bununla ilgili halkı bilgilendirmeye yönelik faaliyetler yapılması ve bunun devlet desteğiyle yapılması çok önemli. Çünkü sivil toplum kuruluşları bir yere kadar hani bunun sahiplenicisi olabiliyor. Çünkü maddi anlamda yorucu bir şey ama devletin bunun için bir kaynak ve bütçe ayırması çok önemli. Yani HIV ile yaşayan kişilerden ziyade aslında şu an HIV ile yaşadığını bilmeyen ve tanı almayan bir sürü insan var. Ve bilgisizlikten dolayı insanlar test edinme alışkanlığını da edinemiyorlar. Ve dolayısıyla da güvenli olarak test yaptıracakları mekanlar da çok sınırlı. Şu an hani gönüllü danışmanlık test merkezleri var. Ama bundan öncesinde hastanelerde ya da herhangi bir yerde test yaptırmaya gittiğinizde hani sormamız gerektiği halde neden bu testi yaptırıyorsunuz acaba? Yani direkt bir hani ahlaksız bir kişi neden HIV testi yaptırmak istiyor gibi bir damga var. Yani dolayısıyla da devletin bunu sahiplenmesi, Sağlık Bakanlığı'nın sahiplenmesi lazım ve bununla ilgili bilgilendirici faaliyetler ve insanlar tanı aldığında kaliteli sağlık hizmetini alabileceği bir ortamı sağlaması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, ayrımcılığa maruz kalan her grup ya da her ayrımcılıkla ilgili derdi olan her toplum aslında HIV ile ilgili de çalışma yapmak durumunda. Çünkü HIV aynı zamanda bir insan hakları meselesi. Çünkü HIV tanısı aldığınızda birçok şeyden mahrum kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla da ortak bir çalışma, mesela kadın derneklerinin, LGBT artı derneklerinin hep yan yana olması lazım. Çünkü toplumdaki ayrımcılığı
en derinden ve en sarsıcı şekilde yaşayan gruplar, işte LGBT artılar, işte kadınlar ve HIV ile yaşayanlar aslında. Dolayısıyla her çalışmalarında HIV ile ilgili bir oturum, HIV ile ilgili bir bilgilendirme semineri mi dersin, toplantısı mı dersin, bir şeyler olması lazım. Yani HIV'i daha çok konuşulabilir hale getirmek lazım. Çünkü gerçekten hani Türkiye'de insanlar tanı aldığında ya da bir yakını tanı aldığında ya bu HIV neymiş, ne değilmiş öğrenmeye başlıyorlar. Ama tanı almadan bunu öğrenirlerse çevrelerinde birisi tanı aldığında o kişinin daha az yalnızlaştığını göreceğiz aslında.